Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay'ın kireçte kabak tatlısı tarifini hazırlıyoruz. Kıtır kıtır kabak tatlısı yapmak istiyorsanız eğer püf noktalarını kaçırmamak için tarifi sonuna kadar izleyin. Tarifimiz için sönmemiş kireç kullanacağız. 1 su bardağı sönmemiş kireci 2 litre suyun içerisine alıyorum. Ve kireci güzelce karıştırdıktan sonra tabana çökmesi için yaklaşık 1,5 saat bekleteceğim. Kullandığımız bu sönmemiş kireci nalburlarda ya da inşaat malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz ve oradan temin edebilirsiniz. Kireçli su 1,5 saat bekledikten sonra kireç tabana çöktü ve temiz su yukarı çıktı. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi yukarı çıkan bu temiz suyu kepçe yardımıyla başka bir kabın içerisine alıyorum. Tarifimiz için bal kabağı kullanmayacağız. Onun yerine kış kabağı olarak adlandırılan bu açık sarı renkli kabağı kullanacağız. Gördüğünüz şekilde soydum, hazırladım ve bir parmak eninde dilimledim kabakları. İnce olması gerekiyor ki daha kıtır kıtır olsun ve piştiğinde şeffaf rengini alabilsin bu güzel kabaklar. Hazırladığımız kireçli suyu kış kabaklarının üzerinden güzelce döküyorum ve kabakları kireçli su ile birlikte 15 saat dinlendireceğim. Normal bal kabağı ile de hazırlayabilirsiniz bu tatlı tarifini ama kış kabağı ile hazırladığınızda Hatay'ınki gibi gerçekten çıtır çıtır bir kabak tatlısı elde edebilirsiniz. Bal kabağı ile hazırladığınız zaman o çıtırtıyı tam olarak yakalayamayabiliyorsunuz. Çünkü daha yumuşak bir yapıda olduğu için bal kabağı o istediğimiz kıtırtıyı ya da çıtırtıyı vermiyor. O yüzden kış kabağı ile hazırlıyoruz. Şimdi üzerinden bir tabak kapattım ve 15 saat dinlendirdim kabakları. Ardından temiz su ile 4-5 kere sudan geçiriyorum kabakları. Güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da tekrar temiz su ekleyeceğim kabakların üzerinden ve yarım saat temiz suyun içerisinde bekleteceğim. Yarım saat temiz suyun içerisinde beklettikten sonra suyunu süzeceğim ve şimdi artık tencereye alacağız kabakları. Şimdi size bir tıkırtısını dinletmek istiyorum. Duyduğunuz gibi kireçli suda bekledikten sonra daha pişirmeden tıkır tıkır bir hal almış vaziyette kabaklar. Şimdi her bir kabağı çatal ile hafif delikler açarak tencerenin içerisine diziyorum. 2 kilogram soyulmuş kış kabağı kullandım ben. Şimdi 2 kilo kabağa 1 litre su ekliyorum. Ve 1,5 kilo da toz şeker ekliyorum. Ardından kabak tatlısını ocağa alıyorum. Kaynayıncaya kadar hızlı ateşte tuttum. Bu arada şeker aşağıya doğru inmeye başladı gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra kireçte kabak tatlısının altını kısacağım. Kısık ateşte uzun müddet pişireceğiz. Kabak tatlısı gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 1 saat geçti ve artık kabak tatlısının rengi dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Şu an yaklaşık 2 saat oldu ve hafif hafif turuncu rengi almaya başladılar. Ve kaynadıktan sonra 3 saat geçti. Size şöyle göstereyim. Artık kabakların rengi iyice turuncuya yaklaştı ve kabaklar şeffaflaşmaya başladılar. Bütün kabaklar bu şekilde şeffaf oluncaya kadar ben biraz daha pişirmek istiyorum. Ne kadar güzel şeffaf olursa o kadar da kıtırlaşıyor kabaklar. Gördüğünüz gibi gayet şeffaflaşmaya başladılar.
Ve kaynadıktan sonra şu an 4. saatteyiz. Gördüğünüz gibi tüm kabakların hepsi turuncu rengini aldı ve güzelce şeffaflaştı. Artık altını kapatıp kenara alıyoruz. Size yakından da göstereyim, bakın kabakların rengini, şeffaflığını. Çok tatlı, güzel bir turuncu renk aldı piştikçe ve güzelce de şeffaflaştı. Şerbetini de iyice içine çekmiş vaziyette. Bakın maşa ile sıktığımda içinden çıkan şerbeti görüyorsunuz. Bu kıvama geldiği zaman kireçte kıtır kabak tatlımız hazır demektir. Şimdi servis tabağının içerisine alıyorum ve oda sıcaklığına gelmesi için dinlendireceğim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz ya da ilk kez geliyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kabak tatlılarının hepsini çektim ve gördüğünüz gibi bu kadar da şerbeti kaldı. Onu da şimdi bir kasenin içerisine alacağım. Hatay'ın meşhur kireçte kabak tatlısı tarifini tamamlamış olduk. Şimdi üzerinden biraz şerbetinden gezdireceğim ve ardından hemen servis tabağına alıp bu güzel tatlının çıtır çıtır sesini size de dinletmek istiyorum. Kireçte kabak tatlısı nasıl yapılır diyorsanız, Hatay'ın o meşhur kireçte kabak tatlısını siz de benim kadar çok seviyorsanız evde denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Biraz uzun vakit alsa da gerçekten sizi yormayacak bir tarif ve evde denediğinizde de iyi ki yapmışım diyeceğiniz bir kabak tatlısı tarifi oluyor. Hemen şimdi tabağa alıp size de servis etmek istiyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kabak tatlısı tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlara da çiçek emojisi bırakmayı lütfen unutmayın. Şerbetini ben başka bir kasede tutuyorum. Servis ederken siz de benim yaptığım gibi kabak tatlısının üzerinden şerbetinden dökerek o şekilde servis edebilirsiniz. Biraz da üzerine Antep fıstığı ile süsledikten sonra şimdi kesme vakti. Ve lütfen sese dikkat. O çıtır çıtır sesini duydunuz. Dışı gerçekten çıtır çıtır ve içi yumuşacık, muhteşem bir kabak tatlısı tarifi oluyor. Hemen şimdi diğer dilimden de kesip sesini dinleteceğim. Hazır aldığınız çıtır kabak tatlısından gerçekten hiçbir farkı yok. Hatta daha sağlıklı ve lezzetli diyebilirim. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.